Vikingler, tüccar, kaşif ve savaşçı olarak tüm dünyaya nam salmış, 8. yüzyılın sonlarından 11. yüzyılın başlarına kadar etkin bir şekilde varlık göstermiş denizci bir kavimdi. Amerika kıtasını Kolomb'dan çok önce keşfetmiş ve Rusya'nın ücralarına kadar doğuya ilerlemişlerdi. Çoğu zaman daha medeni ulusları hazine ve kadın uğruna kılıçtan geçirip talan eden vahşi kimseler olarak görülseler de Vikinglerin kültürü ve inançları oldukça çeşitliydi. Savaşçılıklarıyla ünlü bu insanlar geçtikleri topraklarda ekonomiden askerliğe birçok alanda değişime de imkan tanımıştı. Viking Çağı. Yaygın olarak birçok tarihçi Viking ismini korsan anlamına gelen İskandinav terimi Vikinger ile ilişkilendiriyor. Ancak gerçekte deniz aşırı keşifleri ifade eden bu terim İskandinavlarca yazları Viking'e giden erkekler için bir fiil olarak kullanılmıştı. Çoğu kişi bu keşiflerin kıyı boyunca yer alan manastır ve şehirleri yağmalamayı kapsadığına inansa da keşiflerin birçoğu gerçekten ticaret ve paralı asker toplama amacıyla yapılıyordu. Viking İmparatorlukları adlı kitabın yazarları Angelo Forte, Richard Oram ve Frederick Pedersen'a göre Viking Çağı genellikle kaydedilen en erken saldırıdan birkaç yıl sonrası olan milattan sonra 800'den 1066'daki Norman istilasının birkaç yıl öncesi olan 1050'lere kadar uzanan dönemi ifade ediyor. Bu dönem boyunca İskandinavlar Kuzey Avrupa'nın her köşesine ulaşmış. Diğer birçok ulussa kıyılarını Vikinglerce talan edilmiş halde bulmuştu. O dönemde tutulan kayıtlardan Vikinglerin kürk, hayvan dişi ve fok yağı gibi malların ticareti için Bağdat'ta bulunduğu biliniyor. İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısına yakın küçük bir ada olan Lindisfarne keşişlerine yapılan Viking saldırısı Vikinglerin 793'te İskandinavya'dan göçünün başlangıcıydı. Adada bilgili keşişleri ve kapsamlı kütüphanesiyle tüm kıtaya nam salmış, ilim, irfan yuvası olarak atfedilen bir manastır bulunuyordu. Saldırı sırasında keşişler öldürüldü, denize atıldı veya kilisenin birçok değerli hazinesiyle birlikte esir alındı. Kütüphane ise yerle bir edildi. Bu olay Viking Çağı boyunca insanların zihinlerindeki Viking algısının temeli oldu. Ne dine ne de ilime saygısı olan vahşi savaşçılar. İlk saldırıyı izleyen yıllarda kıyı köyleri, manastırlar ve hatta şehirler kendilerini bir ayağı denizde yaşayan bu yabani işgalciler tarafından kuşatılmış halde buldular. Deniz saldırılarının sıklığı sebebiyle birçok gelişme duvarla çevrili limanlar haline getirilmiş istihkamlarda yapılıyordu. Böylesi savunmalar gelen saldırıları engellemede oldukça etkiliydi. Sıklıkla Hristiyan işkenceleri ve İskandinavya bölgesindeki azalan tarımsal üretim için paganların zorla vaftiz edilmesi gibi etmenlerden kaynaklansa da saldırıların asıl sebebi akademisyenler arasında bir tartışma konusu. Bu insanları şartları ağır ve soğuk vatanlarını bırakıp kendilerine başka yerlerde bir yaşam aramaya iten daha birçok sebep sıralanabilir. Ancak ana vatanları ne kadar amansız olursa olsun Vikinglerin çoğu her mevsimin sonunda vatanlarına hazineler, esirler ve bir kış daha geçirmeye yetecek mallarla dönüyordu. Viking gemileri. Viking kültürünün kalbinde hiç kuşkusuz Viking gemisi yatar. Bu olağanüstü taşıtlar özellikle de Viking yelkenlisi denizi vatanları bilmiş Norse'ların hayatını şekillendirmiş ve Avrupa tarihinin seyrini değiştirmişti. Kimdi bu barbarlar? Norse'ların 10 asır boyunca mükemmellik seviyesine ulaşan gemi inşa etme becerileri, küçük balıkçı tekneleri ve büyük karınlı yük gemilerinden akınlarda kullanılan şimşek kadar hızlı yelkenlilere kadar çok sayıda taşıtın gelişimine olanak tanıdı. Boyutu ne olursa olsun gemilerin çoğu dar ve su çekimi az olarak tasarlanıyor. Su çekiminden kastımız geminin tabanı ve su hattı arasındaki dikey mesafe. Bu özellikler gemileri okyanus ve nehirlere uyumlu kılıyordu. Vikinglerin gemi inşa etmedeki ustalığı 7. yüzyılda gemide ana gövdenin altında Pruva'dan kıç tarafına uzanan bir yapısal öğe olan karinayı icat ettiklerinde zirve noktasına ulaştı. Bu özellik hız ve dengeyi artırmış, istenmeyen yanal hareketleri ise önlemişti. Karina, gemi direği ve yelkenin de eklenmesiyle Norse'ların Kuzey Atlantik boyunca uzun yolculuklar yapmasına olanak tanıdı.
Günümüzde bu taşıtlar tasarımlarıyla çığır açan birer teknoloji harikası olarak görülüyor. Vikingler gemi inşa etme sürecine başlamak için yeni kesilmiş ağaçların odunlarını küçük parçalara ayrılacak şekilde parçalıyordu. Bir gemi için yaklaşık 20 koca meşe ağacı kesilebiliyordu. Odun şekillendiriliyor ve bir bindirmeli konstrüksiyonda kalasların birbiriyle mükemmel biçimde oturması için özenle düzenleniyordu. Bindirmeli gemi inşasında önce dıştan başlanır, daha sonra ise kaburga oturtulur. Gemi katrana batırılmış hayvan kılı, yün veya yosundan oluşan su geçirmez bir karışımla kaplanıyor ve demir perçinlerle dengeleniyordu. Sonuç olarak ortaya hiçbir şeyin kolay kolay yakalayamayacağı inanılmaz derecede hızlı ve esnek Viking yelkenlisi çıkıyordu. Böylelikle Vikingler muhtemelen pamuktan yapılma geniş yelkenlerle desteklenmiş, azimli kürekçilerin çektiği gemilerle denizleri aşıyordu. Viking yelkenlileri dümenden ziyade geminin kıç tarafında bulunan bir kuyrukla yönlendiriliyordu. 9. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Norse köyleri ve toplumları yağma etme yoluyla zenginliklerini artırmak amacıyla gemiler yapmak için bir araya geldiler. Vikingler 842'de Fransa'nın batı kıyısında yer alan Nantes'e zalimce saldırdı ve gemileriyle nehirlerde kolayca hareket edebilme becerileri sayesinde Paris, Limoges, Orleans, Tours ve Nims'e kadar içerilere ilerleyebildiler. Vikingler sanata gemiciliğe verdikleri kadar değer veriyorlardı. Viking yelkenlilerin pruvası kötü ruhları kovacağına inanılan oyma ejderha başlarıyla bezeniyordu. Üzerinde ejderha motifi yer alan büyük kare şeklinde kırmızı çizgili yelken Vikinglerin imzası olarak biliniyordu. Bu yelken 300 yıl boyunca Avrupalıların kalbine korku salmıştı. Yeni dünya keşifleri. Vikingler 10. yüzyıl boyunca Grönland'ın batı kıyısında koloniler kurdu. Viking sagaları Grönland'daki kolonilerden yeni dünyaya yaptıkları yolculukları anlatır. Bu sagalarda Baffin adası olduğu düşünülen Helluland, Labrador olduğu düşünülen Markland ve bazı arkeologların Newfoundland olduğunu düşündüğü gizli bir yer olan Vinland adındaki yerlerden bahsedilir. Günümüzde yeni dünyadaki doğrulanmış tek Viking yerleşimi Newfoundland'ın kuzey ucunda yer alan Lance Aux Meadows'tur. Bu alan 1960'larda kazılmıştı. Buna ek olarak arkeologların geçtiğimiz tarihlerde Kanada'da keşfettiği 3 muhtemel Viking yerleşimi daha bulunuyor. Bu 3 muhtemel yerleşimden ikisi Newfoundland'da, diğeri ise Kanada Arktik adaları içinde yer alan Baffin adasında bulunuyor. Newfoundland'da muhtemelen Viking yerleşimden biri Newfoundland'ın güneyindeki Pontrosi'de yer alıyor. Arkeologlar bu yerleşimde turbadan yapılmış bir yapının yanında duran balçıklı demirden bir ocağa rastladı. Newfoundland'daki diğer yerleşimde ise rengeyi gibi büyük hayvanları avlamak için kullanılmış olabilecek bir dizi tuzak çukuru keşfedildi. Bu tuzak çukurları düz bir çizgi üzerine kazılmış. Arkeologlar Vikinglerin hayvanları içine düşüp öldürecekleri bu çukurlara yönlendirdiğine inanıyor. Üçüncü muhtemel Viking yerleşimi ise Baffin adasındaki Nanuq'ta yer alıyor. Araştırmacılar bu yerleşimde metal üretiminde kullanılmış olabilecek nesnelere ve Vikingler tarafından inşa edilmiş olması muhtemel bir yapının kalıntılarına rastladı. Viking efsaneleri. Vikinglere dair modern algıların birçoğunun kökeni Katolik propagandada yatmakta. Hristiyan yerleşimlerinin yağmalanması ve sayısız relik ve hazinenin kaybedilmesi üzerine Katolik yönetimi çözümü Vikingleri canavarlaştırmakta bulmuştu. Britanya'da Kraliçe Victoria'nın tahta geçmesine kadar Vikingler zihinlerde vahşi ve barbar kimseler olarak resmediliyordu. 19. ve 20. yüzyıllar boyunca algı öylesine değişti ki Vikingler görkemli kültürleri ve cenk meydanında düşmana korku salan yiğitlikleriyle boynuzlu miğferleri olan asil savaşçılar olarak ilgi çekici hale getirildi. İskandinavya bölgesindeki haşin yaşam koşulları insanların da haşin yapmıştı. Birçok Viking kaynakların kıtlığından muzdarip olmuş ve birleşmiş bir liderlik olmaksızın evlerini uzak mesafelere kurmuştu. Viking çağı boyunca İskandinavlar dış dünyaya daha güçlü bir şekilde baskı uygulamış ve kendilerine barbarlığın ötesine geçen bir ün kazandırmışlardı. Bazı Vikingler zenginliğin cazibesine kapılıp gitse de birçoğu çevre uluslarla daha barışçıl ekonomik ilişkiler kurmayı yeğledi. Gerçekte Viking çağının etkileyici bir sonu olmadı. İskandinavya krallıkları kültürel olarak asimile oldu ve yavaş yavaş Avrupa Hristiyanlığının daha geniş siyasi teşekkülüne dahil edildiler. Şimdi gelin hep birlikte bazı Viking efsanelerine göz atalım. Vikingler boynuzlu miğfer takıyordu.
Vikingler geleneksel olarak başlık kullanmıyor veya deri ve metalden yapılma basit, bazen yüz koruyucu kısmı da olan miğferler takıyordu. Vikinglerin görselleştirilmesinde en çok yapılan hata boynuzlu başlık kullanmaktır. Romalı ya da Yunan kronikçilerin yanlışlıkla kuzeyli halklara yakıştırdığı bu başlık aslında Germen kabilelerin törensel kıyafetlerinden birisidir ve savaş meydanlarında hiç gözlenmemiştir. Saç ve sakalları dağınıktı, pislerdi. Arkeologlar düzenli bir şekilde Vikinglerin kişisel temizliklerine düşkün olduklarını işaret eden tarak, kaşık ve diğer kişisel bakım aletleri buluyorlar. Tüm vakitlerini yağma ve savaş ile geçiriyorlardı. Yağmacılık Vikingler için önemli bir gelir kaynağı sağlamış olsa da birçoğunun yaşadıkları yerde Viking sezonu boyunca eşlerinin sahip çıktığı çiftlikleri vardı. Erkekler yağmalamaya gittikleri yerlerden döndüklerinde bir süreliğine eşlerine bıraktıkları çiftlik işlerini geri alıyorlardı. Vikingler hep bir arada yaşıyordu. Elverişsiz coğrafi konum sebebiyle İskandinavlar sınırlı ekilebilir araziyi korumak için oldukça yayılmışlardı. İklim ve toprak koşullarının haşinliğine ek olarak Hristiyanlığın yayılması da hala geleneksel İskandinav panteonuna tapınmakta olan bu insanların ciddi ölçüde bölünmesine yol açtı. İri yarı ve kaslıydılar. Yaz mevsiminin kısa sürmesi sebebiyle ekin ekip ürün yetiştirmek zordu. Kaynaklar ise daima kısıtlıydı. Sınırlı besin kaynaklarının bir sonucu olarak İskandinavların birçoğu sanıldığından çok daha ufaktı. Temizlikte Avrupalılardan ileriydiler. Hristiyan gözlemcilerin kendi tebaasını korkutmak amacıyla kullandıkları bir araç da Vikinglerin yıkanmadığı yönündedir. Aslında aynı diğer tüm göçer kabileler gibi doğa ile bütünleşik yaşayan Vikinglerin suya ulaşımı yerleşik hayata geçen ve evlere hapsolan Avrupalılardan daha kolaydır. Antik çağın Romalıları gibi suyla bütünleşik bir şehirciliği meydana getiremeyen Orta Çağ Avrupa'sında Vikinglerin daha hijyenik olduğunu, yıkanmayı adet edindiğini ve gıda güvenliğinde Avrupalıların çok ötesinde olduğu artık bilinmektedir. Orta Çağ'da henüz kentlere kapanmayan Vikingler açıkça Avrupalılardan daha temizdi. Deniz aşırı ticaret ağı. Vikingler Avrupalıların denizleri keşfetmesinden çok önce deniz aşırı ticaret kolonileri kurmuşlar ve büyük bir ticaret ağını meydana getirmişlerdir. İskandinavya'da bulunan Müslüman sikkeleri kadar bilinen dünyanın birçok yerinde Vikinglere özgü eşyaların bulunması kurdukları ağın büyüklüğünü göstermektedir. Amerika'dan Bizans'a, Rusya'dan Fransa'ya uzanan bu ağ bilinen en eski ticaret ağlarından birisini oluşturmaktadır. Vikinglerde kadın olmak. Birçok göçebe halk gibi Vikingler de kadınları köle ya da aşağı sınıf gibi görmemiştir. Kadınlar erkeklerle birçok durumda eşit haklara sahiptir. Özellikle kralların ve komutanların eşleri birçok durumda eşleriyle aynı yöneticilik haklarını kullanmıştır. 10. yüzyıldan itibaren artan Hristiyanlaşma sürecinde kadınların üstlendikleri roller ise Hristiyan yazarların dahi ilgisini çekmiş ve bağnaz fikirlerine rağmen saklayamamışlardır. Üretken Vikingler. Dizilerde ve filmlerde Vikinglerin savaşçılığının altı çizilse de İskandinav halklarının toprağa ve ticarete bağlı üretim gelenekleri daha baskın bir karakterdir. Vikinglerin sadece yağma ile geçinen sıradan barbarlar olmadığı, keşfettikleri topraklar üzerinde yeni koloniler kurup çiftçilik yaptıkları ve ganimeti sadece sınırlı gelir kapısı olarak kullandıkları anlaşılmaktadır. Kayan tanrıça Skai ve tanrı Ulur. Kuzey halklarının tanrılarından olan Skai ile Ulur çoğunlukla kışla ve dağcılıkla ilişkilendirilmektedir. Skai'nin Batılıların skiing dediği karda kayma sporunu insanlara armağan ettiği düşünülmektedir. Vikinglerin 6000 yıl kadar önce bu sporu bugün Rusya olarak bilinen topraklardaki kolonilerinde icat ettiği düşünülmektedir. Viking yasaları. Avrupalılar tarafından barbarlıkla suçlanan Vikinglerin karmaşık yasaları, idari gelenekleri ve toplumsal yapıları birçok araştırmacının dikkatini çekmektedir. Hristiyanlaşma sürecinin sonucunda yasalarını Roma ve kilise birikimi ile birleştirmişlerdir. Ama öncesindeki külliyatları kadim bilgeliklerini göstermektedir. Saç rengi açma mahareti. Vikinglerin hijyeninden bahsetmiştik. Siyasal konum ve askeri yetenek göstergesi olan saç bakımı Vikingler için çok önemliydi. Özellikle Vikingler için sarışın olmak bir güç göstergesiydi. Bu yüzden esmerlerin saçlarını boyamak ya da çeşitli etmenler kullanarak açmak yoluna başvurmuşlardır. Bu anlamda da saç rengini açmak konusunda Vikinglerin tarihi öncülükleri teslim edilmelidir. Kendileriyle bile geçinememek. Aslında tekmil bir Viking toplumundan bahsetmek yanlış olur. Batılı kronikçiler dahi onların
ayrı Norsemen, Danes, Viking, Varenk gibi kimi ayrımlara tutmuştur. Ama günümüzde Viking diye bütüncül bir kapsama alınmışlardır. Bu tutum anlatımı kolaylaştırmak adına yapılmıştır. Oysa ki kuzey halkları kabile kabile parçalanmış bir toplum yapısını göstermektedir. Küçük kralların ve yerelde sıkışmış egemenliklerin nadiren bir araya gelebildiğini biliyoruz. Yereldeki bu küçük egemenliklerin sıklıkla birbirleriyle çatıştığı ve ancak nadiren büyük bir kralın çıkıp tüm Vikingleri bir araya getirebildiğini görebiliyoruz. Bu konu üzerine ilerleyen haftalarda Vikinglerin en büyük 12 lideri hakkında bir video da sizlerin karşısında olacak. Hristiyanlaşma öncesi dinsel yaşam. 10. yüzyıldan itibaren hızla Hristiyanlaşan Vikinglerin yeni dinlerinden önceki inançsızları kilise ehlince sıklıkla ifade edilmiştir. Oysa ki kuzey halklarının çok renkli ve hareketli bir dinsel yaşamı bulunmaktadır. George Stumzil'den başlayarak birçok araştırmacının incelediği Viking tanrıları zaman zaman genişleyen panteonuyla antik Roma ve Yunan mitolojisiyle yarışmaktadır. Bonus: Vikinglerin düşmanlarına karşı uyguladıkları acımasız teknikler sıklıkla Hristiyan yazınında dinsel amaçlarla tasvir edilmişlerse de Tarkan, Viking Kanı filmindeki gibi ahtapotlara yem etmek gibi teknikleri henüz araştırmacılar tarafından tespit edilmiş değildir. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir, aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta eski Anadolu medeniyetlerinin en gelişmiş toplumlarından birisi olan Babiller belgeseli yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.